Merhaba. Beklettin mi? Aslında yayın linkini önceden koyayım dedim. Saat, en geç 11'de yayını başlatırım diyordum. 2 saattir mikrofon arıyorum. Yine neyse. 11'i geçirmedim. 11'e çeyrek kala 10 kala yaparım diyordum. Bakayım ne kadar yorumlar var. A, bir saniye. Böyle birden bomba gibi başladım. Yavuz Bey siz nereden anladınız benim pembe giydiğimi? Instagram'dan mı gördünüz de pembeler yolluyorsunuz? Teşekkür ederim. Artık gerçi, bunun 10 katı da yollanabiliyormuş. Ee, aha. Mike Regis taşınıyormuş. Türkçe yazıyor artık bana. Yes, I'm fine, thank you. Where are you going with your mother? Where do you move? You are, I think, at America. Ne yaparsınız? Az solistler ancak çıkar. Maç ne maçı? Bitmedi mi maç ya bu saate kadar? Cuma yapalım dedim. Cuma Venüs günü. Ya zaten yarın şeye gidiyorum. Bir seyahat. Uçakta olacağım gece. Cuma akşamı çok güzel uçuş buldum. Yoksa çok yüksekte. Dedim yarın yapayım böyle yani yarın gideyim. Bugün yayın yapayım. Ne oldu? Gözlükte istediğim rahatlığı şey yapamadım. İşte dedim birkaç hafta hatta cuma yayın yapalım. Değişiklik olur. Mevsim daha dönmedi ben yanıyorum. Çok sıcak. İçim sıcak. Ay geçen şununla oyun oynuyordum şeylerle, imparatorlara bununla. Ay mavi geldi muz. Çilek rengi gelse ya da böyle kırmızı evet çilek rengi. Teşekkür ederim. Yanıyorum gerçekten. Ay çok sıcak. Ya sıcaktan da ziyade çok nemli bir hava var. Şimdi ben izleyicilerimi, takipçilerimi unutmam. 2 hafta önce benden böyle Aslan Burcu ile ilgili acaba şeyi çeker misiniz? Aslan Burcu konuşun falan diye bir istek gelmişti. Ben de olabilir dedim. Tamam bir saniye. Bu ışık çok mu yüksek? Birazcık azaltayım mı? Ben zaten bu ışıktan dolayı şey oldum yani. Astigmat oldum. Gözlerim gitti. Azıcık kıstım. Altta bir pembe ışık var. Evet, şimdi bugün aslan burçlarını konuşacağız. Aslan üzerine konuşacağım. Aslan burcusunuz. Benle aslan burcusunuz diye mi evleneyim? Bir sürü aslan var. Her aslanla evlensem olacak. Kıdemli yayını da olacak. İmparator yayını da olacak. Belki Patreon'da olacak. Bomba gibiyim bugün ya. Tabii. Yok gibi mi? Hiçbir şey kullanmıyorum. Yok yani zaten. Nur mu inmiş? Ruj dişlerimi bozmadı. Tamam, okey. Kanal profilimdeki fotoğraf bilmem hatırlamıyorum. Ben şu anda 17 yaşındayım. Artı 30 yıl tecrübeyle birlikte 17 hissediyorum. Böyle. Büyük aslanlar, küçük aslan da var demek ki. Okey. Yalnız ben bilmiyorum ya kovalarla falan anlaşıyorum diyorum ama mesela şu anda benim başka bir şey var. Neyse. Yok gibi değil. Hiç yok. Bakın yok. Sıfır. Yok bir şey. Ayakkabılar, şeyler, parmaklar, her şey doğal yok. 32'lik aslan ben senin ablanım yavrum. 32 bebe daha. Ben şey yapıyorum, yayınlarda biraz role play yapıyorum ama tabii ben tiyatrocu değilim. Yani role play yapıyorsam biraz abartılı da oynuyorum. Bunu seviyorum yani. O falan yapmayı seviyorum. Böyle sesler çıkarmayı, arada böyle yapmacık davranmayı seviyorum. Böyle abartılı. Öyle yani role play'de deyince herkes benim MILF, mommy, mother, stepmom falan bu şeylere soktular yani. Bu yaştan sonra şey oldum, stepmom oldum ama tabii yani ben bu yaştan sonra evlensem sonuçta benim çocuğum yok. Bu saatten sonra da olmayacağına göre benden ancak stepmom olur. Değil mi? 27 terazi. Ay 20 yıl farkımız var.
Ah, tam çıtır. Terazilerle iyi anlaşırım ama. Evet, nasıl da istiyorsunuz ha? Hoşuma da gidiyor ha. Böyle şeyler var, sporda görüyorum. 18 yaşında, 17 yaşında falan nasıl bakıyorlar bana abla abla falan diye yani hani hani şey olmuyor, dumbbell'ın düştü abla falan diyemiyorlar çünkü düşürmüyorum ama yani her işimi kendim de yapıyorum ama böyle beraber çalışabilir miyiz falan hani oluyor. Sırayla yapalım mı falan. Böyle şeyler oluyor. 40 yengeç. Ay, sırayla burç ve şey yorumlarını alıyorum. Çöpçezanlık sitesine döndü burası. 26 yaş. Ay giderek ya yaş küçülüyor 30 koç o şey haritanızı şey yapsaydık bayağı talibim var bugün. Ay bayağı kısmetliyim. Ya hepsi benden küçük. Şey kuracağım ben böyle 7 kocalı Hürmüz gibi ya da böyle şey hani erkekler harem kuruyormuş ben de kurayım. Neden olmasın değil mi? Bence olur. Böyle giderse. Bir bakayım ya şöyle bir eğilmem gerekecek. Aa, oha taban. Daha taban falan görmediniz. Nasıl oha? 40 yaşında yengece itiraz. Birkaç yaş küçük olur dedik hadi. Başak 30'da. Başak burcu musunuz? 52 kova. Kovalarla çok iyi anlaşırım. Yani bir süre eski sevgilim kovaydı sonra kanka olduk resmen. Arkadaş olduk. Güneş Almanya'dan. Selam. Ya ben şöyle söyleyeyim. Hani derler ya uzatmalı sevgilisi. O kaç? 50, 51. Ben 50'ler okey yani. Gayet güçlü, kuvvetli, iri yarı falan becerikli ve kuvvetli bir 50 ise alırım. Keyifle. Ayak uzunluğumu mu ölçeceğim? 37 numara giyiyorum tatlım. Ben bugün bayağı şey gidiyorum ya. Şimdi ben birazcık şey yapayım ama böyle tamam anlaşıldı. Bugün daha sohbet yapıyoruz ama aslanları da kırmayalım yani değil mi? Aslanlar egodurlar mesela. Aslanla ilgili diyeceksin derseniz tamam. Aslanla ilgili daha konuşuluyor gibi yapacağım. Ben birkaç tane de nottan yapacağım. Daha çok bugün konuşma olacak. Bakın nasıl halhalım. Hani şey gibi dövme yaparlar ya. Ama ayağım büyük gözüküyor. 37 yani. 36 bile oluyor bazen. Ya Kıbrıs'a gelmeyeceğim. Yarın tekrar Girit'e geçiyorum. Bir ihtimal belki Santorini'ye uğrayıp oradan döneceğim. Ama Girit en pratiği Girit'ti. Yani siz Atina uçak biletlerinin fiyatını görseniz yani zaten yok. Bazen de yok yani. Mesela bugün için bakınca bilet kalmamıştı. Herkes full. Business falan her şey dolmuş. Ondan sonra en aşağısında falan 350 euroya görüyorsunuz. Yani nasıl ya? Yani şey oluyorsun ben o parayı verebilirim ama vermem yani. Zaten daha zahmetli olacak. Sonuçta bir adaya falan gideceğim. Hayır. Yani hayallerimin adası Kefalonya'ya gitmek de çok uzun. Atina üzerinden şey yapacağım için biraz böyle apar topar kaçmak istedim. Yani bana burada fenalıklar geliyor ve ben oralarda daha iyi hissediyorum. Böyle günde 5-6 defa yüzüyorum falan. Dedim kısa da olsa bir kaçarım yine Girit'e geçiyorum ama bu sefer doğu tarafına. Ne 250 eurosu 350 euroydu Atina uçak bileti 350 valizsiz başlıyordu. Yüksek kemerler, yüksek gerilim mi? Bir saniye. Kitap var. Bakın ya şu hazırlıklara bir sürü kitap ayarladım. Hayır şekerim. Fethiye ben 10 defa 20 defa gelmişimdir. Yeter artık biraz da yeni yerler keşfedeyim. Teşekkürler Yavuz Bey. Mersi. Kaplan burcu ne oluyor? Kaplan Çin burcuna göre 17 yaş hayır 18 yaşından büyük olmalısınız. Benim yayınlarımda ben mutlaka şeylere dikkat ediyorum bu tür durumlara. Asla yayınlara hatta benim canlı yayınlara 17 yaş falan almıyorum. Katiyen almıyorum. Artı 18 yayınlarım. Lütfen. Ya yengeçler fazla duygusal oluyor, fazla alıngan oluyor, böyle fazla anneci oluyor. Şimdi size önce bakayım Aslan Burcu'nun özelliği bu ezoterik astrolojiden
Şöyle yarım sayfa bir şey okusam mı acaba? Gerçi buradaki tanım biraz garip tanıtmış. Okuyorum. Miyav mı? Öyle miyav denmez. Böyle miyav denir. Öyle yani. Öyle miyav mı olurmuş? Bu arada Aslan Burcu dönemindeyiz hala. Aslan Burcu ne zaman bitiyor söyleyeyim. Aslan Burcu 23 ay neydi, Ağustos'ta bitiyor. Hala Aslan'dayız. Oradan Başak Burcu'na geçiyor. Uykun mu gelsin? Ama ben bugün şey anlatacağım. Ay evet. Evet. O şu çekim çok güzel olacak galiba. Evet ya, başlayalım birazcık. Şey yapayım, söz vermiştim aslanlara. Zodyak'ın 5. burcu olup kendi doğasından ayrılan ruhun bedenlenme süreci içindeki bireysel ben egosunu tanıdığı yerdir. Yengeç'in ruhsal girdapları yoktur ve ayın gümüşi ışığının altında herkesin somut olarak eşit olduğu dünyada artık ruhun ona ait olan, onun sahibi olduğu ve kendisine bir ego olarak gördüğü bir yer vardır. Ya bakın, bu cümle çok karışık. Yani tamam, ben anlıyorum ama okurken falan bu biraz zorluyor insanı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yengeç burcunu ay yönetiyor. Ay ise duyguları yönetir. Ay anne ile ilgilidir, duygularla ilgilidir. Zaten asıl ışığını güneşten alır. Yapısı farklıdır. Aslanların yöneticisi ise güneştir. Direkt yani güneşten alırlar enerjilerini ve egodur, ben merkezdir. Yani şuradaki tanım, böyle cümleler var ve ben bunu o yüzden okumak istemiyorum şimdi. Biraz daha keyifli, biraz daha rahat anlayacağınız bir şey okumak istiyorum. Bazen basit metinleri okuyorum, onu bile anlayamıyor tamamen insanlar. Size mitolojideki aslandan da bahsedeceğim. Ama sembol olarak aslan nedir? Sembol olarak aslan nedir? Bundan başlayayım en iyisi diyorum. Değil mi? Yani. Evet. Başlıyoruz. Bakın, okumaya geçince düştü. Sohbette daha çok izliyordunuz. Yaşım belli oluyor. Yakın gözlüğüne ihtiyaç duyuyorum. Yani gayet takılıyordum böyle. 27'likler gelsin, 30'luklar gitsin falan. Yani hepsi de geliyor da neyse. Bir anda böyle okumaya geçince yakın gözlüğüm nerede oldum? Bu ışıklardan dolayı. Bundan dolayı. Neyse. Prensler, kahramanlar, azizler, dernekler, şehirler ve devletlerin Şuvet mağarasının fresklerinden tutun da Metro Golden Mayer stüdyolarına kadar her yerde insanlar aslana benzetilmiş ya da ona saygı duymuşlardır. Yine garip bir cümle. Her yerde insanlar aslana benzetilmiş ya da ona saygı duymuşlardır. Neyse, ondan sonra ben okuyamıyorum durumu oluyor. La Fontaine masallarının 17'sinde de aslan başroldedir. Hayvanların kralı Orta Çağ'dan bu yana kartal ve boğa sembollerini gölgede bırakmıştır. Güçlü, baskın, gururlu, cesaretli, temkinli, cömert, doğru ve akıllı bir hayvan olarak ün salmıştır. Cömert ve kibirli aslan. Şöyle diyeyim zaten, bu özellikler mesela Aslan Burcu, Güneş Aslanlar'da da çok vardır. O ego olayı da vardır zaten. Yönetmeyi severler ama mesela Aslan'ın elementi ateştir. Aslan'ın elementi ateştir. Sabit karakterdedir. Tam zıt burcu Aslan'ın Kova burcudur. Aslan egoyu temsil eder. Çocukları, kalbi, aşkı temsil eder. Kovaysa daha mesela aslan sıcaklığı yoktur. Kova soğuktur.
Böyle kova bir aşk insanı değildir. Aslanın aşk insanı çıkar, çocuklarla anlaşır falan. Kova toplumsaldır, aslan bireyseldir. Yani bunlar zıtlıklarıyla vardır. O yüzden kovayı da anlatıyorum daha rahat anlayın diye. Bu da çıkıyor galiba. Evet. Şu ayakkabıyı düşüreyim bari artık. Düştü artık değil mi? Bunu bekliyordunuz sanırım. İlk çağda aslan insanüstü bir yaratık, bir tanrı ya da bir kahraman dışında kimsenin alt edemeyeceği muazzam bir gücün sembolüdür. Babilli kahraman Gılgamış, Yunan kahraman Herakles ve kitabın mukaddes kahramanı Samson elleriyle aslanları yere serip öldürür. Sonra da onların postunu giyerdi. Ancak hayvanın gücü ahlaki ve inançsal erdemlerle de alt edilebilirdi. Aslan Yatar ve Daniel Blandin ve daha niceleri gibi kişileri koruyarak saldıracağı kimsenin önünde eğilir. Bir dakika. Bu cümle de bir garip ama neyse. Çöldeki Aziz Jerome örneğindeki gibi sayısız efsane aslanın Çöldeki Aziz Jerome örneğindeki gibi sayısız efsane aslanın hikayesini anlatır. Aslan ayağına batan dikeni çıkaran keşişi sadık bir köpek gibi her yerde takip eder. Bu nereden çıktı ya? Bunu anlamadım. Bir bakacağım şimdi. Nedir? Burada hava nasıl? In Istanbul, the weather is very hot and too much humidity. It's very hot nowadays. Akrep erkeğini akrep zamanı gelince anlatacağım. Tabanıma bir şey mi yapışmış? Nasıl yani? Ben de bunu yedim. Yapışmış mı yapışmamış mı bir bakıyorum. Bunda hiçbir şey yok. Yakında Feedfinder hesabı açacağım. Yani Feedfinder'ı açmamıştım. Başka bir yol deneyeceğim. Türkiye'den açılamıyordu. Başka bir yerden deneyeceğim. O zaman gayet açılır diye düşünüyorum. Şu açı gerçekten bir şey yokmuş ayağımın altında. Hiçbir şey yapışmamış. Gayet temizler, pembeler ve yumuşaklar. Okuma arasına ne soktunuz ya? Evet. Şöyle bakıyorum. Herkül aslan oluyor. Hazreti Ali İslam'da aslan oluyor. Doğru. Şöyle. Evet. Devam edeyim bu kısmı. Sonra size ben bir şeyden daha bahsedeceğim. Evet, biraz da böyle oturalım. Yakın gözlüyüm. Bir de gözlük kirli galiba. Evet. El izi falan var. Ne yaparsınız işte ben daha milf yaşlarındayım. Stepmom yaşlarındayım. O yüzden gözlük takıyorum. Herakles ve kitabın mukaddes kahramanı Samson elleriyle aslanları yere serip öldürür. Sonra da onların postunu giyerdi. Ancak hayvanın gücü ahlaki ve inançsal erdemlerle de alt edilebilirdi. Aslan Yatar ve Daniel, Blandin ve daha niceleri gibi kişileri koruyarak saldıracağı kimsenin önünde eğilir.
Çöldeki Aziz Jerome örneğindeki gibi sayısız efsane aslanın hikayesini anlatır. Aslan ayağına batan dikeni çıkaran keşişi sadık bir köpek gibi her yerde takip eder. Plato, Plote, Maro ve La Fontaine'in masallarında da kendisini avcıların filesini kemirerek kurtaran bir fare ya da sıçanın arkadaşı olarak görebiliriz. Hakimiyetine girmiş onları koruma yetisi de bu güçten kaynaklanır. İçeri girişi engellemek, gözetlemek, istilacıya saldırmak gibi görevlerle donatılan aslan, kapıların ve tahtların bekçisidir. Bayrakların ve sancakların ve yine her çağdaki metal paraların üzerine işlenen aslan figürü, şövalyeyi, kralı ya da koruyucu devleti sembolize eder. Kükremesi ve yelesi tamamen askeri bir simgeselliğe imza atar. İlk çağa dayanan ve savaş başarısını anmak için yapılan heykel Şeroni aslanı M.Ö. 338 yılında Makedonya orduları karşısında Yunan savunmasının sembolü haline gelmiştir. Yalnızca aç olduğu zamanlar insanlara saldıran yürekli bir hayvandır. Devam edelim mi? Biraz daha. Chat yavaş. Bu kadınla. Ben de yaşıtların çoluğu çocuğu var, evliler. Bambaşka bir şeydeler. Ben size böyle giderek şey oldum yani hoppa bir kız çocuğuna döndüm yani. Bu yaştan sonra. Ben kaç yaşında mıyım ya? Geçen 17 hissediyordum ama 30 yıl tecrübem var işte 17 üzerine. Onu hesap edin artık. Kraliyet ve Mesih'e aslan en eski çağlardan beri aslan kraliyet sembolü olmuştur. Mısır'da firavunlar kendilerini onunla kıyaslamayı sevdikleri kadar onu avlamayı da severlerdi. Mısır'daki Sehmet diye de okunabilir Sehmet. Sekmet değil de Sehmet okunuyor. Sehmet. Ay çok böyle aksanlı yapınca. Süleyman'ın tahtını 12 aslan süslerdi. Fransa kralı 5. Charles hükümdarlığı 1360 ve 1380 yılları arasında bu hayvanı Kitab-ı Mukaddes'e ait büyük bir kral imajı yaratabilmek ve dürüst, aydın bir kral olduğunu gösterebilmek için amblem olarak seçmişti. Hristiyanlığın başında aslan diğer güneşe ait sembollerin birçoğu gibi Mesih'in sembolü haline dönüşmüştür. Yehuda aslanı, bu aslan haç şeklinde bir hale, bazen de yargıç ve üstad kimliğini temsil eden bir merdane veya bir kitap taşır. Merdane mi? Nasıl bildiğiniz hamur açmak falan için kullanılan merdane, oklava gibi olan şey. Mesela bunu şey yapıyormuş. Birazcık yanaştırayım sizi. Merdane'de kalmıştım. Neredeyiz? Merdane ya da kitap taşıyor. Bir ortaçağ efsanesine göre yavru aslanlar annesinin üzerine eğilerek yaşam nefesini üstlediği an, yani doğumdan 3 gün sonra gerçekten dünyaya gelirler. Bu 3 günlük süreç yeniden doğuş için mezarında 3 gün bekleyen İsa'nın geçirdiği zamanı hatırlatır. Halihazırda Venedik'in sembolü olan kanatlı aslan, İncil'in Mesih'in hükümdarlığına ve yeniden doğuşuna vurgu yaptığı Aziz Markus'un da amblemidir. Şimdi de bir kükreyen aslan şey yapacağım. Böyle küçücük bir şey kaldı. Onu okuyayım. Eğer aslan iyiyi,
Mesih'i, kralı simgeliyorsa pekala şeytanı ve dinsizleri de temsil edebilir. Niye? Aziz Petrus 1. mektubunda şeytanı şöyle tanımlar. Muhalifiniz olan şeytan, yok edecek birini arayan, kükreyerek aylak aylak gezen bir aslan gibidir. 1. Petrus 5. ve 8. diyor. Bu neydi? Eğer aslanın yırtıcılığı sayısız antik ve hatta modern hikayelere konu olmuşsa, kurt onun yerini almaya çalışsa da ne diyor? Eğer aslan yırtıcı diyor ki bunları ne olmuştur? Konu olmuş diyor. Kurt onun yerini almaya çalışsa da diyor. 12. yüzyıldan itibaren olumlu bir imaja sahip olmuş ve armacılıkta ve görüldüğü üzere ayının yerini alarak hayvanların kralı olmuştur. Ayı mıymış önceden kral? Arkeoloji aslanın acımasızlığını ve kusurlarını kullanmıştır. Mevcut Gregorian takvimde yazın 2. burcudur. 23 Temmuz ve 22 Ağustos arasında gökyüzünde belirir. Kibir, saldırganlık, alınganlık ve zorbalık bu burcun doğuştan gelen özellikleridir. Aslan payı terimi en güçlüye verilen en büyük pay anlamındadır. Aslanlara özgü kontrat deyimi, adil tavrı ve ün salmış aslanın aksine yasalara aykırı bir sözleşmeyi ifade eder. Bir saniye, şimdi ben size bir de yapayım. Bir sürü kitap vardı. Türk mitolojisinde aslanı okumayacağım bugün. Bir tane minik semboller, minik değil büyük semboller sözlüğüm vardı bir tane daha. Ondan da yapsam mı size yarım sayfa daha okuyorum. Evet, Sehmet dedim. Çok seksi geldi isim. Böyle deyince daha seksi duruyor. Sehmet. Böyle Doğulular falan gibi, İranlı, Farsi kadınlar gibi oldu ama alakam yoktur hiç. Doğu bana göre değil. Arkadaki ağaç zeytin ağacı ama aslında bir dişilik organı simgeliyor. Rahatladınız mı? Benim karşımda uykusu geliyormuş. Neyse devam edelim. Benle birlikte gerçekten uyuyan da vardır ha. Değilim yani. Bu doğrudur. Evet. Sehmet Memphis'te. Memphis deyince aklıma Memphis Tennessee falan geldi. Yani şimdi bu Memphis o Memphis değil ama. Memphis'te Ptah'ın eşi ve sevgilisi olarak görülür. Çoğunlukla aslan başlı olarak ya da başında güneş diskiyle gösterilen Sehmet, aynı zamanda savaşların ve çarpışmaların da tanrıçasıdır. Tanrıça, işte ben diyeceğim. Sehmet'in bir başka özelliği de kemik kırıklarını iyileştirmesidir. Aslında kemik kırılmaları, kemikler falan Satürn'le ilgilidir. Bu onu iyileştiriyor. Böyle bakacağım şimdi de. İlginç bir anlatıda Sehmet'in Ra'ya karşı olan insanlara aslan şeklinde saldıran tanrıça Hater'e verilen bir ünvan olduğudur. Tanrıça savaşırken o kadar kan dökülmüştür ki Ra onu insan kanı diye alkollü bir içecekle, bira, greyfurt suyu diyor, kandırarak doldurabilmiştir. Bu daha sonra bir adet ve bayram şekline dönmüş ve o zamanlarda Mısırlılar arasında içki içmek bir alışkanlık olmuştu. Bir oldu burada, bir böyle küçük bir dipnot. Bakayım başka neler var? Biraz daha kurcalayalım mı? Şuradakinde bu diyor mu acaba? Burçlar burada böyle tek tek yazmaz. Ezoterik astroloji tarzı kitaplarda. Bende de daha çok bunlar var.
Evet, doğru. Bunlar olmaz. Bir de şu semboller kitabına bakayım. Ondan sonra yayını kapatacağım yavaş yavaş. Ne diyor? Dünya meyveleri, eller, ayaklar, ayaklar. Orta Güney Amerika, düş tanrıları. Hayvanlar yok mu? Nerede hayvanlar bölümü? Şu arayı çıkarayım. Hemen sanki şak diye bulacağım. Ben de aramamışım. Gemiler, yuva, kutsal yerler, mimari araçlar, simya, numeroloji, Çin burçları, şeytan ve batı astrolojisi müddeti. Evet, aslan için de sıcak, olumlu kişilik, cömertlik ve güçlü şahsiyet. Neyse zaten şimdi kral falan diyecek. Yani bir de şöyle bir şey var. Aslında ormanlar kralı deniyor ya aslana. Yani aslan aslında ormanlar kralı değil. Yani size şöyle bir gerçeği bunu söylemek lazım yani. Aslan ormanlar kralı değil. Senelerce sizi kandırdılar. Kurtu kışın okuyacağız. Yani kurtu kışın okurum, yazın aslan okurum sıcak havada falan. Ama yani aslında aslan orman kralı değil. Çünkü ormanda yaşamıyor aslan. Biliyorsunuz. Aslan nerede yaşıyor? Savanada yaşıyor. Savananın kralı. Yani Afrika'nın kralı. Şey değil. Ormanların kralı kaplan aslında. Böyle bir gerçek var. Hep yani senelerce kral aslan dendi ama o kendi onun egosundan dolayı. Bir de aslanda şöyle bir şey var. Birçok vahşi kedi tek başına avlanıyor. Ama aslanlar sürü halinde avlanıyor. Bir sürü dişi aslan var, başlarında bir tane erkek aslan var. Yani bir kraliyet gibi belki de ve o dişilerin kralı aslında erkek aslanlar. Böyle bir durum var. Evet, ormanın kralı kaplandır. Tamam, siz de aynı şey diyorsunuz. Tamam. Evet. Ay, Sardinya'da mısınız? Selamlar. Çok merak ettiğim bir ada, gitmeyi istediğim bir ada ama yani ben Kefalonya'ya aşık olduğum için şimdi artık Sardinya kaldı. Yani o Kefalonya'da yaşayabilirim ama Sardinya'da yaşamam. Evet, teşekkür ederim Yavuz Bey. Asıl sizin bir rakibiniz vardı. Burak Bey olsaydı. Demek ki burada değil. Yarın gece yayın yok. Yarın uçaktayım bu saatlerde. Ya da inmiş olacağım. Ekstralar var üyelik yayınlarında ve birazdan ne yapıyorum? Evet, taban görmek istiyorsanız, yerde kamera yerde olsun istiyorsanız, dikey yayın olsun istiyorsanız, artık böyle kamerayı ayağım ezer mi, taban görür mü, öyle şeyler falan o tür hayalleriniz varsa, yani beni yerden izlemek falan istiyorsanız Kıdemli Savaşçı yayınları tam size göre. Daha da fazlasını istiyorsanız İmparator üye. Daha da fazla hani daha şeysiz, nasıl diyeyim size, sansür demeyeyim de biraz daha rahat yayın falan istiyorsanız, daha role play'ler, daha rahat konuştuğum yayınlar falan istiyorsanız, belki biraz daha fazla kazanın olduğu yayında istiyorsanız ama canlı izlemek koşuluyla Patreon ekstra diyorum. Ama YouTube'da gayet ben de neredesiniz diyorum. Bakın orada pembeler ufak ufak işte farkınız görüyorsunuz değil mi? İşte sadece 2 kişi var ama yapan ya da böyle çok ufak şeyler oluyor. Onlar da ama yine de öne çıkıyor. Teşekkür ederim. Yani değil mi? Bugün böyle Kral Aslan falan yaptık. Yakışır. Ben de o yüzden bugün, bu arada sembollerinden bir tanesi aslanın altındır. O yüzden böyle daha altın rengi goldlar falan giyindim yani bugün. Böyle bir şey oldu. Evet, yayını kapatabilirim. Birazdan Kıdemli Savaşçı yayını
geçeceğim. Kıdemli Savaşçı yayını olacak, sonra İmparator yayını olacak. Belki bir 10 dakika yani bu hafta yayın yaptım ama bir sürpriz Patreon'da yapabilirim enerjim olursa ki olacak gibi gözüküyor. Bakalım. Herkese iyi geceler diliyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Ezberledik derken kötü bir şey mi diyorsun? Kötü bir şey mi yapıyorum? Göstermeyeyim mi yani? Göstermeyeyim mi ezberledik falan? Evet. Gidiyorum. Gitmememi istiyorsanız, doyamadıysanız üye olun. Yani haşa değil mi? Bak ağzını topla. Dikkat et. Daha sert konuşuyorum zaten. Kıdemli Savaşçı yayınlarında. Bayağı yani. Gitmemi istemiyorsan Lucas ya da Edinburgh üye ol gel izlersin. Daha fazla izlersin. Benle daha fazla vakit geçirirsin. Saçım gözüme girdi ama. Birazcık ufak minik bir ara verip hemen kıdemlilere başlayacağım. Ay evet. Lens mi taksam arada da böyle gözlüksüz de? Öyle bir şey yok. Ya ama bir şey değil. Bir kıdemli savaşçı ol gör ya da savaşçı. Ne olacak? Evet, tamam. Tapınırsın. Şey yaparım. Bir şey diyecektim de şimdi burada demeyeyim dedim. Neyse. Görüşürüz. İyi geceler. Hoşça kalın. Sürpriz şeyler yaparım herhalde. Shortslar falan. İşte. Evet. Aferin. Askerlerim neredesiniz? Tabii. Yorulacağım doğru. Bye.